Hanımlar, yeleğimize önce bu lastik tarafından başlayacağız. Toplamda 28 sıra öreceğiz. Bu model 2 yaş, 3 yaş bayağı bir büyük. Eğer 1 yaş yapmak istiyorsanız, daha küçük yapmak istiyorsanız sadece 2 ve 4 tane çıkartıp 24 sıra örebilirsiniz. Şimdi nasıl ördüğümü göstereceğim. Bu lastik formu nasıl oluştuğunu anlatacağım. Fakat ben ön çalışma bu lastik yapımını göstereceğim ama çok az bir çalışma yapacağım. Sizler toplamda 28 sıra öreceksiniz. Hatta daha büyük yaş çalışmak isteyenler varsa işte 30 sıra, 32 bu şekilde de arttırabilir hanımlar. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi toplam 10 tane zincir çekeceğiz. Bu kilitleme. Böyle yakınlaştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tel aldım. Hemen bakın 9. zincire batıyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Tek seferde çıktım. Tel alıyoruz. Bu şekilde birer birer dolduruyoruz hanımlar. Normalde bunu sık iğne tekniğiyle yapılıyor. Ama ben yalancı trabzan yaparak hem daha pratik hem daha kolay olsun diye bu şekilde yapıyorum. Toplam 9 tane yalancı trabzanımız olacak. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Tabi siz bu lastik boyunu isterseniz büyütebilirsiniz. 10 yerine 15 tane de yapabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tel aldım. Şimdi bu sefer hanımlar bakın trabzanın birik noktası değil de şöyle döndürdüğümüzde bakın şuradaki zincir gibi gözüken var ya, ilk birinci tel değil ikinci arkadaki telden alıyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Bu şekilde 9 tane yalancı trabzan yapıyoruz. Sırayla bunu gidiyoruz. Bu lastik formu gibi duruyor. Çok şık duruyor. Normalde bunu sık iğne tekniğiyle uygulayanlar var. Ama biz biraz pratik, biraz daha kolay, daha çabuk biten modeller çalıştığımız için bu şekilde yapıyoruz. Bakın sayın şimdi. Bakalım 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi bunu kilitledik. Sonra bir zincir çektik. Dönüyoruz. Bakın tekrar bu sakın birit noktası değil. Şuradaki tel noktası arkadaki telden batıyoruz. Bakın şu öndeki zincir kanadı değil yanındaki arkasındaki zincir kanadı. Bu zincir kanadı buna form veriyor. Güzel bir desen oluşturuyor. Şöyle kağıdı çıkartalım. Şimdi hanımlar dediğim gibi 2-3 yaş yapanlar 28 sıra örecek. Bak 1, 2, 3 sıra ördüm şu an ben. 1 yaş yapanlar 24 sıra, 25 sıra örebilir. Ya da elinize alın bir tişört, önünü ölçün. Diyelim bir tişörtü aldınız bu şekilde. Buradan böyle bakın ucu noktalarından ölçün. Eğer 20-30 geliyorsa 30 santim olana kadar bu trabzanları yapacaksınız hanımlar. Diyelim 25 santim oldu. 25 santim olana kadar bu yalancı trabzanları yapacaksınız. Yani bunda sayı yok hanımlar.
Bakın şimdiden oluşmaya başladı. Şimdi ben birkaç sıra öreyim. Örneği küçük göstereceğim size. Video fazla uzun olmasın diye hani kısa çalışacağım. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi ben birkaç sıra daha öreceğim. Sizler şöyle bir de uzaklaştıralım. Sizler toplamda 28 sıra örün. Eğer bir yaş yapmak istiyorsanız 24 sıra öreceksiniz. Bakın bu kadar olacak. Çünkü yanlara da çıkıntı yapacağımız için bayağı bir geniş model olacak. Hatta bu şey de olabilir yani. Şöyle söyleyeyim. 3-4 yaşa kadar da olabilir. Çünkü bu Zara yelek modelleri kenarları bağcı dikişli olmadığı için rahatlıkla her bedene göre uzun süre kullanılabilir hanımlar. Şimdi ben birkaç sıra öreceğim. Şu üste geçeceğiz. Nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi hanımlar örnek çalışma yaptığım için videoda kısa olması için bu şekilde yaptım. Ama sizler toplamda 28 sıra öreceksiniz. Şimdi bakın burada bir detay var. Onu da anlatmak istiyorum. Örgümüzün bu tarafından baktığım zaman bakın hemen yalancı trabzan ve aynı başak gibi buralarda böyle bir çizgi var ya. Bakın aynı o şekilde bitireceğiz. Şimdi bakın şurada yalancı trabzanlar. Bakın yalancı trabzan ve desenler eşit şekilde dağıtıldı. Şimdi bir sıra daha gitseydim kötü duracaktı. Eşit bir şekilde düşürdüm. Şimdi bakın buraya da çevirdiğim zaman da 1, 2, 3, 4, 5. Bakın kenarlarında 1, 2, 1, 2. Fark ettiniz mi desenini? Yani eşit şekilde olmasını sağlayın. Şimdi bir sıra daha gideyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu sırayı sökeceğim. Şimdi şöyle gidelim. Şimdi daha net anlatacağım size. Bakın burada zaten bu şöyle kendince bir grup. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın yarım kalmış. Eğer burada olsaydı 7. grup olacaktı. Bakın şimdi kenarlarında şöyle bir yarım görüntü, bir tam görüntü kötü durur. Diğer tarafı çevirelim. Bakın tam görüntü 1. grup, 2. grup, 3. 4. 5. 6. Bakın yarım kalmış bir grup. Onu bir sıra daha ördüğüm zaman bu sefer 7. grup olacak. 2, 4, 6, 7. grup olacaktı. Şimdi bunu sökelim. Bu şekilde eşit yapalım. Yani zaten çift düşüyor. 28, 24, 30 bu şekilde çift düşecek. 29 sıra yani pardon 28 sıra 30 sıra hani yaptığınızda 24, 26, 28, 30 bu şekilde büyüteceksiniz hanımlar. Şimdi üste hemen trabzana geçiyoruz. Bakın şöyle yakınlaştıralım. Bir zincir çekiyoruz. Öncelikle örgümüz muntazam olsun diye burası zaten ön kısım. Bakın. Yalancı trabzanın olduğu yere bir sık iğne, şu örgünün olduğu yere de sık iğne. Bu şekilde örneği kuracağız hanımlar. Bakın yalancı trabzan. Bakın şurası. Bu şekilde eşit gideceksiniz. Şimdi
Evet, buraya batıyorum. Bakın, boşluk, yalancı trabzan, bu zincirin boşluğu, yalancı trabzan. Bakın burada da boşluk var. Yalancı trabzan, pardon. Bu şekilde komple sık iğnesini gidelim. Size 28 yapanlar, işte 26 yapanlar komple bunun çevresini sık iğne gidin gelelim. Evet, şimdi komple sık iğne gittik. Sizin kendi parçanıza da sık iğne mutlaka gidin. Şimdi trabzan yapacağız. Bir ve iki zincir çekiyoruz. Bu sırayı komple trabzan yapıyoruz. Normal bu teknik 2'den çıkıyoruz. 1 ve 2. Bakın bu şekilde komple trabzan yapıyorsunuz. Ben de buradan buraya kadar trabzan yapıyorum. Evet, şimdi geldik boşluk kısmına. 2 zincir çekiyoruz. Hemen bir trabzan, tekrar bir trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp diğer trabzana yapıyorum. Minik minik kutucuklar yapacağız. Bir zincir, bir boşluk. Bu şekilde ilk desene başladık. Bakın. Keşke böyle üstten örebilseydim de modeli gösterebilsem. O tekniği bilmiyorum. Böyle arada size göstermek zorunda kalıyorum. Evet. Bakın bir tane geldik, bir zincir. Mesela böyle eksik kalmış olabilir. Hemen buraya bir tane daha yapıp bakın bu şekilde tamamlıyorsunuz hanımlar. Ya da bir tane trabzan fazla kalmış oluyor. O zaman ne yapacaksınız? Atlayacaksınız. 2 tane boşluk atlayacaksınız. Diğer şeyi yapacaksınız. Bazen eksik ve hata olabiliyor. Çünkü şuradaki yaptığımız sık iğneden kaynaklı. Şimdi hanımlar bakın bu şekilde ayarladık. Minik hileler yapabilirsiniz şimdi. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Döndük. Direkt trabzanın tepesine zincirin boşluğa değil de iç tarafına bu şekilde trabzan dolduruyoruz. Bakın böyle devam ediyoruz. Birazcık uzaklaştıralım. Çok basit zaten. Böyle devam ediyoruz. Şimdi hemen buraya kadar gelelim. Evet, çünkü biraz şöyle söylemek istiyorum.
çalışmışsın gibi. Evet, kamufle ettim zaten. İnternetten çıkma siparişi verdiğim için birazcık yamuk detaylar oluştu. O yüzden babama bir çözüm bulmak istedik. Oraya koyunca çiçek çok kaba duruyordu. Ben de dedim ki hani matkapla delip böyle biraz daha estetik bir görüntü vermeyi İçine soktun. istedim. Evet. İşini sağlam aldın. Sen galiba her bulduğun deliğe yeşillik sokuyorsun. Evet canım. Bu özellikle sen mi tercih ettin? O ne diyorlar buna, karton piyerin şekillerine? Bu poliüretan karton piyer Ezgi Hanım. Hayır, hiç benlik değil maalesef. Eski bina olduğu için kalmıştı. Kırdıramadım. Sonra gittim kırdırsaydım biraz daha ev batacaktı, artık bitmişti çünkü. Anladım. Sonra dokunmak istemedim. Evet. Perdelerin fiyatı ne kadar? Perde. Az önce 150 bin lira. Evet, toplam 150.000 TL. Benim salonumda el yapımı tablolarım vardı. Sen de duvarına 3 tane tablo asmışsın. Onun bir anlamı var mı? Bir anlamı şöyle var. Ben salonuma çok Evet, şimdi 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir trabzan, ikinci trabzan, bir zincir, bir boşluk atlayıp tekrar 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bir zincir, bir boşluk atlayıp bu şekilde yeleğin örneğini yapacağız hanımlar. Zaten farklı bir işlem yok. Bunun üzerine aynı buradaki gibi işte 2 tane trabzan öreceğiz. Bunu yapacağız. 2 sıra düz, 1 sıra kutucukla yapacağız. Şimdi bu şekilde modeli oluşturuyoruz. Şimdi uzaklaştıralım. Biraz da şunu uzaklaştıralım. Şimdi hanımlar, bu elimdeki parça ön. Nasıl ördüğüm bu şekilde belli zaten. Bir parça daha ördüm. Arka parça. Bakın bu da arka parça. Şimdi ön yaka kısmı açıklığı olacağı için öndeki sırayı şimdi size sayacağım. Kutucukları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 kutucuk yaptım. Sonra 2 sıra düz ördüm. Ondan sonra omuzdan başladım. 2 sıra düz ördükten sonra kutucukları bakın omuzda kestim. Şimdi arkada da kutucuk sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 kutucuk ördüm. Bu şekilde. Dümdüz. Bakın hiç farklı bir teknik yok. Aynı şurada ne yaptıysam, burada ne yaptıysam aynı burada da devam ettim. Arka ile ön parçanın sayısı aynı. Ön parça 28, arkada 28 ördüm. Tabi dediğim gibi daha küçük yaş gruplarını yapıyorsanız 24 sıra, arkada 24. Diyelim 30 yapıyorsunuz, 30 30 eşit olacak. Yani birebir aynı parçayı öreceğiz. Fakat arka olan bölme daha uzun olacak. Ön olan kısımda daha kısa olacak. Şimdi 10 tane 8 tane kutucuk örmüştük burada. 2 4 6 8. Evet, 8 kutucuk ördük. 2 sıra düz gittik. Sonra omuza kaç kutucuk ördük? 1 2 3 kutucuk ördük. Şimdi bu şekilde omuz detayı çıkacaksınız. Bakın toplamda kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Toplamda 17 sıra ördüm hanımlar burada. Şimdi sizler de bu şekilde öreceksiniz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu kutucuk sayısı 1 2 3 4 5. Şimdi daha büyük yaş grupları yapanlar 6 kutucuk yapacak. Daha küçük yaş grubu yapanlar 4 kutucuk yapacak. 1 2 3 4. Şimdi
24 ile başlayanlar 5 kutucuk yapmasın. 4 tane kutucuk yapsın. Şu şöyle yani. Şu kadar bir omuz detayı olacak. Ama benim sayıyla başlayanlar 5 tane kutucuk yapmak zorunda. Yani yaş büyüdükçe bu kutucuk sayısı da yani omuz genişliği arttığı için birer birer artacak. Şimdi omuzu nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi 1, 2, 3 tane kutucuk yapmıştık. Burada da bakın. Burada da şöyle göstermek istiyorum. Omuz kısmında da bakın kutucuk ile başlamıştım. Sadece bir kutucuk yapacağız. Çünkü arka biraz daha yüksek olur. Ön yaka açıklığı biraz daha aşağıda olur ve daha çok açık olur. Arkada fazla açıklık olması kötü duruyor. Hani önde daha kısa örmemizin sebebi bu. Hani ön parçanın yakası daha çok açık olur. Arka parçanın yakası, ense kısmı daha kapalı olur. Şimdi elimdeki arka parça, bakın kutucuk ile yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Omuz detayı yapacağım. Toplam 5 kutucuk vardı. Bakalım 1, 2, 3, 4. Zaten 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ve 17. Şimdi 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Evet bakın. Şimdi bu sırayı hemen buraya geliyorum. Evet şimdi bakın arka omuzdayım. Bir kutucuk yapacağım sadece. Bir sıra, bir zincir, bir boşluk. Devam ediyoruz omuza. Evet. Şimdi sadece bir sıra düz trabzan öreceğiz. Çünkü birleştirirken 2 tane trabzan sanki birleşmiş gibi olacak. Öndeki parçadaki bakın ön omuz parçasında bir trabzan, arkadaki omuz parçasında da bir sıra trabzan örünce 2 trabzan birleşmiş olacak. Aynı sırayı bakın böyle sırayı sanki devam etmiş gibi olacak. Şimdi bir sıra trabzan yapıyoruz. Buraları böyle hızlı örüyorum. Şimdi burayı ördükten sonra anlatacağım tekrar. Şimdi daha küçük yaş grupları kasır örmesini gerektiğini söyleyeceğim. Evet, omuz
Bu şekilde bitiriyoruz ama ipik sakın kesmeyin. Ben ön parçayı ördüğüm için mesela siz ön parçayı ördünüz, sonra arka parçaya geçtiniz. Arka parçanın omuz detayını yapıyorsunuz. İpi kesmeden hemen geleceksiniz. Ön parçayla omuzları birleştireceksiniz. Şimdi hemen uzaklaştıralım böyle. Şimdi hanımlar, bu arka parça, şimdi ben dediğim gibi 2-3 yaş, hatta bu 4 yaşa bile olabilir. Çocukların zayıflık durumları da göz alırsak. Şimdi 1 yaş yapanlar, şimdi bu arkada 10 sıra örmüştük ya. Mesela sizler 10 sıra derken yani 10 tane kutucuk yapmıştık. Bu 10 kutucuk yerine 9 kutucuk ya da 8 kutucuk yapacaksınız. Daha 1 yaş altı yapanlar, 1 yaş yapanlar. Mesela şimdi bu ön parçada da şimdi arkayı 8 yaptıysanız önü 6 yapacaksınız. Bu şekilde boyutunu ayarlayacaksınız. Ya bir kutucuk eksik ya 2 kutucuk eksik çeksiniz. Şimdi mesela 1 yaş yapsaydım ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örüp omuz takardım. Ama ben hani 2-3 yaş yaptığım için, hatta 4 yaşa yakın yaptığım için bu önü 8 kutucuk yaptım. Yani demek oluyor ki her yaş grubu arttıkça birer kutucuk fazla örmüş oluyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu 1, 2, 3. Mesela 3. Hani 4 yaş, 4-5 yaş arası istiyorsanız bir kutucuk daha fazla örmelisiniz tabii ki. Bu şekilde ayarlayacaksınız. Yani ön çift sayı olarak diyelim 8, arkası işte 10 kutucuk. Diyelim siz 6 yaptınız, arkası 8 kutucuk şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi şu da var. Normalde bu örgünün sıra sayısını da vermek istiyorum. Şimdi şimdi karıştıracağım için hemen durdurayım. Şimdi hanımlar, ön parçayı toplamda 25 sıra ördüm. Lastik hariç. Bakın bunları tek tek saydım. 25. Arka parça 29 sıra ördüm. Yani 4 sıra fazla örmüş oluyorum arka parçayı. Bu şekilde de daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi diyelim 1 yaş yapıyorsanız ön 20, arkada 24 sıra öreceksiniz. Şimdi omuza geldik. Bakın omuzu yaptık. Ben önü önceden çalıştığım için bu parçayı birleştirmek istiyorum. Önün, bakın şu şeylerine mutlaka dikkat edin. Bakın ilk başta videonu göstermiştim ya. Bakın bu birinci grup. Siz o zaman bakın birinci grup şu an ters duruyor. Bunu döndürelim. Zaten örneğin tersi, düzü yok diyelim ya da sık iğne yaptığımız yönden belli. Bakın bu yönden sık iğne yapmışız. Burayı düzü kabul edelim. Birinci grup, bakın birinci grup yarım değil, yarım bırakılmamış. Şimdi şöyle yaptığımız zaman bu parçayı da bakın birinci grup burada olduğu için döndürüyoruz. Bakın birinci grup burada, yarım bırakılmış bir grup var. Bu şekilde döndü. Bu tersi oluyor. Burası da tersi. Ön yüzleri bakın bu şekilde birbirine bakıyor. Bunlar çok küçük detaylar ve ama örgüde muntazamlık katıyor. Bakın grup, birinci grup, birinci grup. Bakın böyle eşit şekilde ayarladık. Şimdi omuzu birleştiriyoruz. Omuz zaten çok basit. Sık iğne tekniğiyle birleştireceğiz. Normal birit kısmına geldik. Bu şekilde sık iğne uyguluyoruz hanımlar. Eşit. Zaten sayılar eşit düştü. Bakın böyle birleştiriyoruz. Dikkat edin, atlamayın sakın. Bu yelek gerçekten çok basit yani. Hani herkesin yapabileceği, hiç örgü bilmeyenlerin yapabileceği bir örgü modeli gerçekten. Mümkün olduğunca hep pratik, sayı istemeyen örgüler anlatmaya çalışıyorum sizlere. Evet, omuzu da böyle birleştiriyoruz. İpi keseceğiz.
Evet, şimdi döndürelim. Bakın. Aynı sıranın devamı gibi oldu. Ön ve arkada bitirirken bir trabzan buraya yapmıştık. Bir trabzan buraya yapmıştık. Ne oldu? Aynı sanki bunun devamı gibi gözüktü. Bunlar minik detaylar ama örgüye muntazamlık katan detaylardır. Aynı hazır gibi olacak örgüleriniz. Şimdi arka parçanın diğer omuzunu nasıl yapacağız? Aynı bu teknik olacak fakat buradan değil, çünkü ipi kesmedim. İpi kesmediğim için buradan devam ettim. Ne yapacağım? 2, 4, 6, 8, 10, 12 sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hemen buradan ipimi takıyorum. Eşit bir şekilde. Bakın. Buradan bakın devam ediyorum. Şimdi trabzan yapıyorum. Bakın kutucukların 2 tane trabzanlarını saydım. Bakın 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buradan devam ediyorsunuz hanımlar. Böyle. Bakın normal trabzan ördüm. Trabzan örüyorsunuz. Omuzu örüyorsunuz. Ondan sonra önle birleştiriyorsunuz. Geliyorsunuz. Bakın omuzları birleştirin. Ondan sonra kenarlara geçeceğiz. Şimdi hanımlar bakın omuz yerlerini birleştirdik. Böyle göstermek istiyorum. Burası arka, burası ön taraf. Ve yaka genişliği gayet iyi, bir çocuğun başından geçebilecek kadar. Şimdi önce kenarlarını yapalım, sonra yaka kısmına geçeceğiz. Öncelikle sık iğne tekniği kullanarak burayı, bu kenar oyasını toparlayalım. Şimdi ipi keseceksiniz. Bakın buradan bu arka kısmının lastik yerinden geleceksiniz. Bu lastik yerine kadar sık iğne tekniği uygulayacağız. Şöyle tekrar uzatalım. Bakın buradan geliyorsunuz, böyle buraya kadar sık iğne yapacağız. Şimdi göstermek istiyorum. Şu ipi de böyle arkaya alıp bu şekilde biraz yakınlaştıralım. Bu sık iğne yapmamızın sebebi buraya kenarda lastik formu vereceğiz. Hani örneği toparlıyor. Daha muntazam bir şekilde örgümüz olması için mutlaka yapmamız lazım. Şimdi bakın trabzanın orta kısmını yaptım. Şimdi burası birit noktası, birit noktası. Şimdi burası zincir, zincirin ortasından giriş yaptım. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bakın bu tepe noktaları, bak bir dibi, bir başı, bir de trabzanın ortası. Burası şimdi zincir. Bakın burası tepe noktası. Geldik trabzanın ortasına. Böyle ipi böyle yararak sık iğne yapın mutlaka. Bu şekilde yapalım hanımlar. Komple yapıp gelelim. Evet hanımlar, komple sık iğnesini gittim. Bakın aynı buradaki gibi bu köşeyi de yapacağız, kenarlarını. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Aynı bakın şuradaki alttaki işlemi bu kenara yapacağız. Ama bu sefer yan yan yapacağız. Şimdi sık iğneye gittikten sonra bir zincir çekiyorum. Yakınlaştıralım. Şunu da biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle. Aynı tekniği yapacağız hanımlar. Şimdi bakın. Bir tane çekmişim zaten. Bakın. Şuradaki tel değil de arkadaki telden alıyoruz. Yapıyoruz.
Şimdi bakıyorum sık iğne tekniğine. Evet. Şimdi burası ters yön. Evet, ters yön. Sık iğne gittim. Sık iğnesini mutlaka yeleğin düz tarafından başlayacaksınız. Sakın ters tarafından sık iğnesini çekmeyin. Bakın bu şekilde sık iğnenin tepelerine, bak, ilk teline değil de şuradaki teline batarak yapıyorsunuz hanımlar. Şimdi komple yapıyorsunuz. Aynı buradaki tekniği yapacaksınız. Göstermeme gerek yok. Şimdi 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 sıra gittim. Sizde pardon 4 sıra gitmedim. Evet 4 sıra gitmişim. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 sıra gittim ve bakın bu şekilde bitirdim. Buradaki işlemin aynısını, bakın buradakini aynısını yapacaksınız. Böyle gideceksiniz, geleceksiniz. Şöyle uzaklaştırsam daha mı iyi olur? Evet. Bakın. Yani bu işlemin uzunca hali olacak. Böyle kenarlarına bakın gideceğim. Sonra döneceğim. Bakın şu kenarda döndükten sonra şuradaki kenarına batacağım. Yani bu lastikle ne yaptıysanız bu lastiğin en uzun hali şeklinde olacak hanımlar. Şimdi yakaya geçelim. Ben burayı sonradan yapacağım. Yakayı hemen anlatmam lazım size. Şimdi hanımlar yakada da önce bir sık iğne gidiyoruz. Bakın omuzun bak o kadar karışık ki güzel birleştirdik ki hiç anlaşılmıyor ek yeri. Ek yeri bakın burası. Omuzun tam orta yeri. Burası çünkü ön açıklığımız var. İpi takalım. Aynı şekilde sık iğne gidelim. Önce hemen bir sık iğne gidiyor. Sık iğne çünkü toparlıyor örgüyü. Bu şekilde sık iğneleri yapalım. Komple çevresini. Sonra bir sıra yalancı trabzan gideceğiz bu sık iğneden sonra. Tıpkı bunun kenarlarındaki gibi. Bakın buradaki işlemi yapacağız ama kestirme olacak şu yuralarda. O kestirmeyi size anlatmam lazım. Sık iğneden sonra yalancı trabzanı gidin. Hemen yapalım, gelelim. Sonra diğer sırada size kestirmeleri anlatacağım. Bakın böyle normal sık iğne yapıyorum birinci sırayı. İkinci sırayı da yalancı trabzan yapıyorum. Diğer kenarlardaki gibi. Yani şuradaki bakın şunu bu yakaya uygulayacağım. Yani buradaki tekniği yakaya uygulayacağım ama köşelerde kestirme olacak. Bu köşelerde o kestirmeyi anlatacağım size. Evet, şimdi geldik. Birleştiriyorum. Şimdi hemen sık iğnenin tepelerine birer birer yalancı trabzan yapıyorum. Komple yalancı trabzan yaptıktan sonra bunu bakın tek seferde çıkıyorum aynı işlem. Bunu komple yapalım. Ondan sonra diğer sırada kestirme yapacağız hanımlar. Bakın. Böyle komple yakayı gidelim. Böyle komple gidelim. Evet geldik. Yalancı trabzan yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi dönüyoruz hanımlar. Döndürmek zorundayım. Şimdi aynı şekilde şöyle yakınlaştıralım. Bakın bakın bu zincir gibi gözüküyor ya, trabzan birit noktası. Şu arkadakinden alıyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Bakın şimdi köşe kısmına geldim. Bir çıktım. Tel aldım. 2 çıktım. Tel aldım.
3 çıktım. Bakın. Olmadı ya. Şimdi hanımlar kestirme öyle kötü durdu. Beğenmedim. Bakın tam şurası köşe noktası. Şöyle bir tane daha eksiltiyorum. Çünkü burası arka. Şimdi tel almadan bakın. Normal şöyle tel atmıyoruz. Buradan bir tel aldım. Şuradan da bir tel aldım. Direkt çıktım. Şimdi bir tane yalancı trabzan. Tekrar aynı şekilde bir tel. Bir tel. Direkt çıktım. Sonra tekrar bir yalancı trabzan. Bir tel. Bir tel. Çıkış yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bu tekniği bu köşede de yapacağız. Şimdi gelelim. Bakın geldik köşe noktasına. Şimdi bir tel çıkış yaptım. Bir yalancı trabzan. Tekrar bir tel çıkış yaptım. Şimdi bir trabzan. Bir tel çıkış yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bakın burayı kestirdim. Şimdi ön tarafta da aynı işlemi yapacağız. Ondan sonra diğer sıraya geçiş yapacağız. Diğer sıraya da bakın şu an iç kısımdan örüyoruz. Dış kısımdan öreceğiz. Şimdi geldim bakın ön kısmı, kenar kısmına, köşe kısmına. Şimdi bir tel, diğer sıradan bir tel, direkt çıkış yaptım. Şimdi bir yalancı trabzan. Evet, bu şekilde komple çevresini gidelim. Zaten 4 tane kestirmemiz var. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın böyle yapınca daha iyi oldu. Şimdi burada da aynı işlemi yapıp bitirelim. Buraya kadar gelelim, bitirelim. Evet, geldik. Bu sırayı da bitiriyoruz. Şimdi bakın birleştiriyorum. Bir zincir çektim ve dış tarafa dönüyorum. Şimdi aynı şekilde bakın şuradaki, bakın şunları karıştırmayın. Şu 1 2 3 tel var burada sanki, ama şu en arkadaki telden alıyoruz, döndük. Bir defa farklı bir yaka çalışması anlatıyorum. Şimdi bakın kestirme olan yere geliyoruz. Evet. Şimdi bakın kestirdiğimiz yerler burada.
Bakın şurası kestirme. Şimdi burayı sökelim. Aynı teknik. 2 tane aldım. Kestirdim. Sonra bir tane yalancı trabzan yaptım. Şimdi tekrar kestiriyorum. Evet, bakın bu şekilde yaka yuvarlak düştü. 2 tane 3 2 en altta 3 tane kestirme, üstte 2 tane kestirme yaptık. Bakın, yuvarlak bir biçimde düşürdük. Şimdi bu tekniği kullanarak diğer köşelerde de aynı işlemi yapacaksınız. Şunu şöyle yapalım. Bakın yaka nasıl çok güzel düştü. Şuradaki formu yakaya da vermiş olduk. Devam ediyoruz. Dilerseniz yani bu son sırada yapabiliriz. Yani ben bir duruma göre bir bakacağım. Komple bir bitireyim. Ya 2 sıra daha atarım ya da atmam. Bu kadar sıra yeterli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi dönüyoruz. Evet, kestirme olan yere geliyoruz. Evet, kestirmeye geldik. Şimdi bu şekilde kestirdim. Bir tane yalancı trabzan yaptım. Şimdi ikinci kestirmemi de yapıyorum ve bitirdim. Şimdi devam ediyorum. Bakın sadece şu 4 tane kestirme yerimiz var. Bir de buralar. Bu kestirmeleri yapmamızın sebebi buralar böyle yukarı kalkmaması için. Onun için kestirerek, eksiltme yaparak burası böyle muntazam bir şekilde yaka düşüyor hanımlar. Şimdi komple yapalım. Buradaki kestirmeleri de yapalım, bitirelim. Evet, benim için 2 sıra yeterli oldu. Daha güzel düştü. Bir sıra daha gidersem yaka kapanacak. Hani biraz daha darlanacak yani. Hiç gerek yok. Siz de benim gibi sık iğneden sonra 1 ve 2 sıra gidip, bakın 1 ve 2 sıra gidip bitirin ve keselim. Böyle gerçekten çok güzel oldu yaka. Farklı bir yaka çalışması yapmış olduk. Şimdi ben burayı yapacağım, bitireceğim. Sonra kenarlarındaki süslere geçeceğiz. Bakın aynı işlemi burada da yapacağım. Yani teknik aynı yani. Yalancı tekniği kullanarak arkadaki tele yalancı pardon, kusura bakmayın, toparlayamadım. Şimdi toplam 14 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tel aldık. Bakın 1 2 3 üçüncüye batıyoruz, trabzan yapıyoruz. Bu zincirleri komple dolduralım. Şimdi bazı annelerimiz bağcık istemiyor. Tabii siz bağcık yapabilirsiniz. Bu şey farklı ilik düğme yeri gibi kemer yapacağım. Bağcık yerine de bu da güzel olur hanımlar. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi 1 2 ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Burasını dikeceğiz. Bir zincir, bir boşluk,
Aynı yelekteki gibi minik kareler yapıyoruz. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Bakın. Şimdi burayı full trabzan yapıyorum. Şimdi burada zincir yürüteceğiz. Bu şekilde zincir yürütüyoruz. Burasını yeleğe dikeceğiz hanımlar. Onun için böyle yapmak zorundayız. Şimdi burayı da böyle dönüyoruz. Zincir yürütme yapıyoruz. Dilerseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi buraya sık iğne yapıyoruz. Burası ön yüze geleceği için muntazam bir şekilde sık iğne yaptık. Şimdi döndük. Zincir yürütüyoruz. Evet. İpi keserken uzun keselim ki dikme payımız olsun. Biraz uzun keselim. Çünkü bunu dikilecek. Bu dikilecek. Şimdi nasıl diktiğimi göstereceğim. Biraz uzaklaştıralım. Bakın yeleğin omuz kısmı bu şekilde hanımlar olacak. Alacaksınız iğneyle şuradaki parçaya dikeceksiniz ve bu şekilde yeleğimiz oluyor hanımlar. Dilerseniz şu omuzlarına da apolet tarzı da olabilir. Ben bu tekniği kullanarak şu omuza yapmayı düşünüyorum. Yapıp bitirip komple geliyorum yeleğime. Evet hanımlar, yeleği bitirdim. Bu şekilde bakın. Kemerleri. Aynı tekniği omuza uyguladım. Sadece biraz sayısını uzun yaptım. Tahminen 20-22 zincir çekmiştim ve aynı tekniği uyguladım. Dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz. Ve yelek bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Zaten burada istediğiniz ilikte bağlayabilirsiniz. Zaten bu yelek rahatlıkla 3-4 yaş çocukları olur. Hatta çocuğunuz minyonsa 5 yaşa bile olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bağlayalım. İstediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.